Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde özgür irade kartı geldi. Seçimler, kararlar, iletişim, eylemsizlik alfa kartıyla beraber. Şimdi bugünün enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişi daha çok kendi kararlarıyla ilgili değerlendirmeler yaptığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Özgür iradeyle ne yapması gerektiğini, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini değerlendirdiği bir süreçte, ancak bu durum onun hayatında daha çok böyle eylemsizlik olarak şu an etrafa yansıyor olabilir. Ama bakıldığında içsel olarak çok ciddi bir değişimin içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Şimdi alfa kartı ve yükselen artan kartı geldi. Enerjisel olarak kendini yükselttiği bir sürecin içerisinde alfa kartıyla artık ciddi başlangıçlar yapmak isteyen bir enerjisi var aklınızdaki kişinin ve net adımlarla artık bu alanın içerisinde olmak isteyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Kendini artık ortaya koymak isteyen, net hareket etmek isteyen ve gerçekten istediği şeyleri hayatında oluşturmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Selçuk Sas'a geldi. Üzerine kart aldığımızda da Zara kartı geldi. Zara tüm sıkıntıların üstesinden gelmekten bahseder. Selçuk Sas'a da, şimdi Selçuk Sas'a burada aklınızdaki kişi olarak aktaracağım. Onun enerjisine baktığımız için. Şimdi Selçuk Sas'a daha çok böyle girdiği her ortamda dikkat çeken ve birçok kişinin beraber olmak istediği enerjilerde olan bir kişidir. Çok güzel ya da çok yakışıklıdır. Kendi durumunuza göre alın lütfen. Ve sevgiliyi temsil eder. Biraz ayrıntıcıdır, inatçıdır, biraz entrikacıdır. Şimdi bu noktada artık genel olarak ilişkilerle ilgili yaşadığı şeylerin farkında olan ve buradan negatif olarak işte inatçılık olabilir, entrika olabilir vesaire. O enerjilerin farkına varıp orayı şifalandırmak isteyen bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Bu durumların ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele etmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi bugünün enerjisinde aktif olan enerjiler bu şekilde. Ayrıntılı olarak bakarsak bugün neler yaşayacak aklınızdaki kişi dediğimizde, tılsım onlusuyla beraber artık tamamlanma isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Tılsım onlusu güvenilir, sağlam beraberliklerden ve uzun soluklu beraberlik isteklerinden bahseder bize. Gerçek aşk kartıyla beraber geldi zaten. Şimdi bu noktada aklınızdaki kişi gerçekten mutlu olacağı kişiyle gerçek aşkı hissettiği, kalbinde hissettiği, ruhunda hissettiği bu kişiyle olma isteği içerisinde ancak ciddi bir kıskançlık durumu var. Bu ilişkinin içerisinde en büyük sorun, şimdi Selçuk Sassa'da da bu vardır. Şimdi kıskançlık vardır. Kıskançlık olduğu için birazcık böyle inat vardır, entrika vardır. Şimdi bunların çok net farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Yani buradaki enerji olarak kıskançlığın ya da bu sıkıntılı süreçlerin ilişkisine zarar verdiğinin çok net farkında. Ama bugün de baktığımızda yine ister istemez elinde hala onun elinde olmadan daha doğrusu hala kıskançlık yaptığı, paylaşmak istemeyen bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en büyük sebebi ne? Yani gördüğü ya da yaşadığı şey ne bundan yapıyor? Bu ortaya çıkıyor ya da şeytan. Karanlık tarafları, yani bilinçaltındaki korkular, şeytan bizim cinselliktir, cinsellik tarafımızdır, tutkusal tarafımızı aktarır şeytan kartı. Şimdi bu noktada ya şehvetle şefkati kaybetme durumlarından bahseder. Bazen böyle ahlaki değerlerden bahseder. Şimdi bu noktada aklınızdaki kişinin çok fazla tutkusal durumları olabilir. Korkuları olabilir, karanlık tarafları olabilir. Kaybetme korkusu olabilir. Bu yüzden paylaşmak istemeyen bir enerji de olabilir. Bunun yanı sıra birazcık da böyle enerjisi geldi. Yani tamam seviyorum, bir olmak istiyorum ama bazı insanlar vardır ya tek kişiyle olamaz. Bu tarz bir durumun içerisinde de olabilir. Anlatamadım ama anlatacağım şimdi. Şimdi bunun asıl sebepleri neler dediğimizde yakın geçmişte
Kılıç asıyla beraber. Kılıç ası açık açık konuşarak problemleri çözmekten bahseder. Bu süreçte bazı konularda aydınlanmış olabilir aklınızdaki kişi. Ciddi bir kalp kırıklığı yaşamış olabilir. Neden diyelim? Ne konuşuldu, neden? Değnek dokuzlusu. Şimdi değnek dokuzlusu korkulardan bahseder, duvar örmekten ve yorgun düşmekten bahseder. Şimdi yakın geçmişte özellikle davranışları olabilir, hareketleri olabilir, ilişkiye karşı bakış açısı olabilir, yeni başlangıçlarla ilgili korkusu olabilir aklınızdaki kişinin. Tılsım yedilisi. Şimdi yalnızlık. Şimdi tılsım yedilisinde yalnızlığı da çok fazla söylerim ben. Şimdi bu noktada ya şöyle söyleyeyim, emek vermek vardır ama karşılığını alamamak vardır. Bu noktada artık yeni başlangıçlarla ilgili ciddi korkuları olan bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. İlişkinin daha üst seviyeye taşınması ile ilgili korkuları olabilir. Ya da emek verirsem karşılığını alamam dediği bir durumun içerisinde olabilir. Ve yakın geçmişte bu durumda, bu durumun içerisinde olma sebeplerini anlamaya başladığı bir süreçten geçmiş diyebiliriz. Ama burada yine bir kalp kırıklığı var. Kupa üçlüsüyle. Kendini üçlü bir durumun içerisinde bulmuş olabilir. Biraz önce dediğim gibi aslında şeytan kartıyla bu kişi sanki çok fazla sevginin farkında olmayan, o yüzden sürekli bir arayış içerisinde olan biri olarak geliyor. Ama bu sefer gerçek aşkın içerisine düşmüş biri olarak var. Yani bu zamana kadar sürekli bir arayış içerisinde olmuş olabilir. Sürekli başka bir amaç için insanlarla görüşmüş olabilir ama artık karşısına çıkan bu sefer gerçek aşk olduğu için o dengeyi kuramayan, ne yapacağını çok da bilemeyen bir enerjide diyebiliriz. Umarım anlatabildim burayı. Yakın gelecekte neler getirir bu durum onun hayatına dediğimizde kılıç altılısı, kaçış ve karamsarlık. Kılıç altılısı kaçmaktır zaten. Arkada bırakıp gitmektir. Yakın gelecekte biraz böyle korktuğu, karamsar enerjilerde olduğu ve kaçtığı bir süreç olmaya devam edecek. Bazılarınız için bu süreç başlamış bile olabilir. Bu durum ne yaratacak buna bakalım, bir tane kart alalım. Karmik bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Yıldızlar kartıyla, şimdi Yıldızlar kartı artık sıkıntılı süreçlerin aydınlanması, mutlu dolu, mutluluk içeren gelecekten bahseder. Bilincin artmasından, farkındalığın artmasından bahseder bize ama yalnızlıktan da bahseder, karmadan da bahseder. Şimdi bu noktada yakın gelecekte aklınızdaki kişi biraz daha böyle karamsar enerjilerle kaçma isteği içerisinde daha çok olacak. Korkan biri var karşınızda. Bir kart alalım. Şimdi bu durum sizde nasıl yansıyor dediğimizde sizin şu anın enerjisinde de aslında çok farklı bir çekim olduğunun farkındasınız aranızda. Yani adlandıramadığınız, ya işte istemsizce çekiliyorum ona, büyülenmişçesine ona çekiliyorum dediğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Duygusal olarak çok yüksek enerjileriniz var sizin de ona karşı şu anın enerjisinde. Şimdi bunun sebepleri neler dediğimizde yakın geçmişte pişmanlık yaşadığınız bazı şeyler ortaya çıkmış olabilir. Yaptığınız bir şey ya da yapmadığınız bir şey ya da bulunduğunuz durum bile pişmanlık hissettirmiş olabilir. Kart alacağım. Kılıç kraliçesi, imparatoriçe. Üçlü bir durumun içerisinde kalmış olabilirsiniz. Anne olabilir, abla olabilir, partner durumu olabilir. Burada ciddi şekilde bulunmak istemediğiniz, olmak istemediğiniz bir durumun içerisinde kalmışsınız ve bunun pişmanlığını fazlasıyla yaşamışsınız diyebilirim. Üçlü durum için izleyen durum içerisinde olup izleyen arkadaşlarımın sayısı çok olabilir. Bu yüzden bu şekilde geliyor olabilir. Kendi durumunuza göre alın lütfen. Bu durum yakın gelecekte neler getirebilir dediğimizde kupa onlusu geldi. Kupa onlusu güvenilir ilişki içerisinde olma isteğinden bahseder. Burada bir kart aldık. Değnek Prensi. Şimdi Değnek Prensi yeni başlangıçlardan bahseder ama burada biraz şunu hissettirdi. Bazılarımız için buradaki Değnek Prensi farklı biri olabilir. Farklı bir kişinin atacağı adımla bu kişinin kaçma durumunu
durumuyla beraber farklı bir yola gitme isteği içerisinde olabilirsiniz. Yeni bir yol, yeni bir yön belirlemek isteyebilirsiniz bazılarınız. Bazılarınız da bu noktada gerçekten onunla karşı olan duygularınızın çok yüksek olduğunu, onunla mutlu olacağınızı düşünüyor olabilirsiniz ve atacağı küçük bir adımla buradaki enerjilerin değişebileceğini düşünüp ona bir şans verecek olabilirsiniz. Küçük bir şans isteyecek ama yani gelecek olan arkadaşlarım için yani çok büyük bir adım beklemeyin diyebilirim. Korkan biri var. Çok net korkan biri var. Belki hayatında ilk kez böyle duyguların içerisinde olan biri var. Bellek kartı, ölüm, iyileştirme, şifa, boşluk kartı geldi. Tetina'dan bir kart daha alacağım. Şimdi sizin enerjinize bakalım. Sizin bugün hayatınızda neler olabilir dediğimizde. Şimdi geçmişle ilgili çok ciddi şeyler kafanızdan geçiyor diyebilirim. Bazı şeyleri artık geride bırakmanız gerektiğini farkına varacağınız bir gün olacak. Ve burada şifa enerjisi çalışmaya başlıyor. Ölüm kartıyla artık bitmesi gereken bazı şeyleri bitiriyorsunuz diyebilirim. Ciddi bir boşluk var içinizde. Belki anlamlandırdığınız, belki anlamlandıramadığınız ciddi bir boşluk var. Bu boşluğun en büyük sebebi de kararsızlık diyebilirim. Net olmamak. Karşınızdaki kişi çok suskun biri olabilir. Mesela kaçma enerjisi vardı ya. Kaçan ama burada yani nasıl söyleyeyim? Şimdi bir ilişki istemiyorum deyip gitmek var. Bir de hiçbir açıklama yapmadan, ne olduğunu bile size söylemeden, aktarmadan kaçan biri var. Burada daha çok size hiçbir şekilde bir açıklama yapmadan kaçan ya da çok net olmayan, kafanızı karıştıran, acabalar bırakan, ketum, suskun, tepkisiz biri olabilir karşınızda. Ve bu durumda sizin o net olmama durumu diğer tarafınızda besliyor olabilir. Yani bir tarafınız ya bak olmuyor artık tamam derken diğer tarafınızda bak belki de hayatında işte şu vardır, belki de şöyle olmuştur, işte belki de böyle olmuştur diyerek bir şeyleri böyle olumlu tarafa doğru çekmek istiyor olabilirsiniz. Ama artık bugün enerjisi, şifa enerjisi çok aktif geliyor. Yaşadığınız döngülerin farkında olacak olabilirsiniz ve o döngülerle beraber bitmesi gereken şeyleri fark edip bitirecek olabilirsiniz. Ayrıntılı olarak bakarsak bugün neler yaşayabilirsiniz dediğimizde ciddi bir iletişim kurma isteği içerisinde olacaksınız. Kupa yedilisi bizim farklı seçeneklerimizin olmasından bahseder. Buraya bir kart daha alalım daha net olsun. Şimdi burada acaba farklı bir şey yaparsam bir şey olur mu dediğiniz bir durum ortaya çıkabilir. Evet yani aranızdaki kupa ikilisi geldi. Aranızdaki duyguların yüksek olmasından kaynaklı işte çekimi sizin ona karşı çekiminiz yani tutku enerjinizin yüksek olmasıyla iletişime geçme isteği içerisinde olabilirsiniz. Bazılarınız için bu durum, bu ilişkinin gidişatı bazılarınızda bir öfke enerjisi ortaya çıkarmış olabilir. Kaygı ve öfkeyle beraber işte ben ona göstereceğim, işte ben de karşılığını alacağım, karşılığında bir şeyler yapacağım gibi bir durum ortaya çıkarmış olabilir. Bazılarınızla iletişime geçip acaba farklı bir şeyler olabilir mi derken bazılarınızla iletişime geçip içindeki o nefreti kusmak isteyecek olabilir açıkçası. Bunu yapmayın. Çünkü bu daha sonra sizin pişmanlığınız olabilir. Öfke her zaman zarar getirir kişiye. Öfkeyle yapılan şeyler. O yüzden böyle hissedecek olan arkadaşlarım kendilerini sakinleştirmeye odaklansınlar. Haklı ya da haksız gibi konuşmalara hiç girmeye gerek yok. Öfke sadece size zarar verir. Başkalarına duyduğunuz öfke de sadece size zarar verir. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi bu durum hayatınızda neden oluştu, yakın geçmişte neler oldu dediğimizde imparator enerjisinde işte eril enerji olabilir, güçlü biri olabilir, kendi durumunuza göre imparator ya da imparatoriçe alın. Ciddi bir beklenti içerisine girmiş olabilirsiniz. Bu kişi sizi kıskanmış, sıkıntılı şeyler yaratmış, göstererek ya da göstermeyerek olabilir. Ama sizinle aynı şekilde bazı beklentilerinizin olduğu ama o beklentilerin karşılanmadığı bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Ve bu noktada mesela beklentiniz güven olabilir, güvenilir bir tavır sergilemesini istemişsinizdir, yapmamıştır. Daha çok böyle kıskançlık oluşturabilecek durumlar ortaya çıkarmış olabilir bu kişi. Ya da size karşı kıskançlık yaparak ciddi yorucu bir enerji oluşturmuş olabilir. Bu durum sizin hayatınıza nasıl yansıyacak? Değnek kraliçesi, yanlış seçimler ve reddetme. Değnek kraliçesi artık
kendi inisiyatifini almaktan bahseder. Bağımsız, özgür olmaktan bahseder. Yakın gelecekte artık bir şeylerin değişmeyeceğini, yani onun bir şeyleri yapmayacağını, değiştirmeyeceğini düşünecek olabilirsiniz. Ve bu noktada bunun farkına vardığınızda gerçekten istediğiniz kişi olup olmadığını birçoğunun sorgulayacak olabilirsiniz ve bu kişiyle ilgili yanlış bir karar verdiğinizde düşünecek olabilirsiniz. Enerjiler bu şekilde devam ederse eğer. Kırgın biri olarak geliyorsunuz açıkçası ve burada ciddi yorucu enerjilerden geçmişsiniz. Sadece biraz egosal bir durum da hissettiriyor bu durum. Gelen enerjiler sizin de işte beni nasıl istemez ya da beni nasıl bırakır ya da bana nasıl bunu yapar gibi banalar çok fazla geldi. O yüzden bu noktada da karşınızdaki kişinin gelmesini istiyorsanız neden gelmesini gerçekten istiyorsunuz, bunu sorgulamanızda fayda var. Çünkü sadece belki de ondan intikam almak ya da bazı konularda kendinizi rahatlatmak adına bunu işte bak beni tekrar tercih etti gibi mesajlar. Yani örneğin bu tarz şeyler olabilir. Asıl duyguya odaklanmanızda fayda var. Daha sonra tekrar yorulmamanız adına. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.